Bilinen ilk metal para Lidya kralı tarafından basılmıştı. Resimde gördüğünüzde onlardan birisi. Lidyalılar bugünkü Türkiye topraklarında yaşamıştı. Ve bu hikayede ise bugünkü Türkiye topraklarında üretilen ilk paranın dolara kadar olan yolculuğunu, dolar hakkında bazı gerçekleri ve parayı bulan uygarlığın olduğu toprakların dolarla olan trajikomik imtihanını anlatacağım. ...16. yüzyıl. Lidyalılardan çok uzun zaman sonrası. 1519 yılında bugünkü Çek Cumhuriyeti topraklarında Bohemia Krallığındaki Kont Hieronymos Schilik, mülkünün yakınlarında Joachimos Tal'da zengin bir gümüş yatağı keşfetti. Kısa zaman sonra kendi madeni paralarını basmaya karar verdiler. Bu madeni para zaman içerisinde o kadar çok kullanılmaya başlandı ki, çevre ülkelerde de geçerli olmaya ve ticaret için kullanılmaya başlandı. İtalya'da talero, Mısır'da talari ve Amerika'da toller adıyla anılıyordu. Yani bugünkü dolar ismiyle. Bu kelimeler zaman içerisinde kendi aksanlarına göre evrildi. Peki doların o meşhur simgesi ve rengi nasıl ortaya çıkmıştı? 1700'lü yıllara gelindiğinde Londra ülkede olabildiğince çok altın ve gümüş tutmaya başlamıştı. Sınırın güneyindeki İspanya, Amerika'nın en eski darphanesiydi ve bolca gümüş sikke üretiyorlardı. Peso adı verilen gümüş paralar eski İspanyol ülkesinin para birimiydi. Doların simgesinin ortaya çıkış hikayesi ise pesoya dayanıyor ve bu konuda iki farklı teori var. Bunlardan ilki peso simgesinin kısaltması olan P ve S harflerinin dönemin muhasebecilerinin üşengeçliği yüzünden bitişik yazılmasıyla başlandı ve zamanla bu harfler üst üste getirildi. Sonuçta S harfinin üstüne dikey bir çizgi atıldı ve günümüz dolar simgesi ortaya çıktı. Bir başka teori ise peso parasının arka yüzündeki resimde bulunan Herkül sütunlarından kaynaklandığıydı. Sütunları saran yılanlar S şeklindeydi ve yılanla sütunun birleşmesi S üstüne dikey bir çizgi oluşturuyordu. Böylece doların simgesi ortaya çıkmıştı. Gelelim neden yeşil olduğuna. ABD Kongresi 1781 yılında yeni hükümetin mali operasyonlarına destek olmak amacıyla Philadelphia'da bulunan Kuzey Amerika Bankası'nı ilk ulusal banka ilan eder. 1785 yılında ABD darphanesi kurulur ve federal para sistemi çevresindeki her birinin değeri altın, gümüş veya bakır üzerinden saptanan farklı değerdeki madeni paraların basımına başlanır. Bundan 7 yıl sonra 1792 yılında ABD Kongresi doları ABD'nin para birimi olarak kabul eder. Federal hükümet ülke genelinde ilk kağıt parayı 1861 yılında dolaşıma çıkarır. Bu banknotlara renklerinden dolayı yeşil adı takılır. Yeşil olmasının asıl sebebi ise ABD'nin kuzey tarafının maliyetleri düşürmek için yeşil mürekkep kullanmasıydı. Dolar her ne kadar adını, rengini veya simgesini almışsa da henüz popüler bir para birimi değildi. Çok uzun bir süre gelişmiş ülke ekonomileri para birimlerini altına bağladılar. Yani altın düştüğünde paraları değer kaybediyor, altın yükseldiğinde ise değer kazanıyordu. Ta ki 1. Dünya Savaşı'na kadar. 1. Dünya Savaşı sırasında bu ülkelerin birçoğu altını terk edip askeri harcamalar için kağıt parayla ödeme yapmaya başladılar. Bu sırada savaşın dışında kalan ABD müttefiklerin çoğuna silah ve malzeme sattı ve bunlar için altınla ödeme kabul etti. 2. Dünya Savaşı sırasında yani 1947'ye gelindiğinde ABD dünyadaki altın rezervlerinin %70'ini biriktirmişti. Bunun sonucunda altınla dolar arasındaki bağ giderek zayıfladı ve nihayetinde aradaki bağlar koptu. Bu akıllıca bir hamleydi. Çünkü altının çoğunluğu kimdeyse para konusunda söz sahibi de o ülke oluyordu. Büyük savaştan çıkan ülkeler mali sorunları çözmek adına New Hampshire'da bir araya geldi ve altına bağlı olan dünyadaki para birimlerinin dolara sabitlenmesine karar verdiler. Ülkelerin merkez bankaları zamanla ellerindeki doları altına çevirdi. Bu da ABD'nin altın stoklarını azalttı ve zamanla dolarla ilgili endişeler baş gösterdi. 1971 yılında ABD Başkanı Richard Nixon doları altından çıkararak yani tamamen bağımsız kılarak dünyayı şok etti. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets and in the best interest of the United States.
Ardından serbest dalgalı döviz kurları doğdu. Yani para birimleri artık altından bağımsızdı. Fakat işlerinden dolar, sömürgeci politika izleyen ABD sayesinde dünya geneline çoktan yayılmaya başlamıştı. Bunlardan bir örnek anlatmam gerekirse, 20. yüzyılda Arap ülkelerinin bazılarında petrol gelirleri haddinden fazla arttı. Doğal olarak bunu gören bazı ülkelerin de ağzı sulandı. Güvenliklerinden endişe eder hale geldi bu petrol zengini ülkeler. ABD ise tam da bu noktada devreye girdi. Petrollerini korumak için. Dönemin en güçlü ordularına sahip Amerika, petrol ülkelerini koruması karşılığında bir istekte bulundu. Petrol satışlarının sadece dolarla yapılmasını istedi. Dünyada petrolün kullanıldığı alanları bir hayal ederseniz, doların nedenle güç kazandığını da anlayabilirsiniz. İşte Amerika bu ve benzeri şekilde bir nevi sömürgeci bir politika güderek doları dünya çapında söz sahibi yaptı. Günümüzde Japonlar ve Koreliler ABD'ye araba ve elektronik ürün, Orta Doğu ise petrol satıyor. Çinliler ise raflardaki neredeyse her şeyi. Amerika ise bu ürünler için dolarla ödeme kabul ediyor. Bu noktada ülkeler karlarını dolar yerine kendi para birimlerine çevirse paraları değer kazanacak. Fakat bunun yerine ülkeler ABD'den uçak, silah ve tıbbi gereksinimler alıyor. Bunun için ABD tahvili alarak yani Amerika'ya borçlanarak para birimlerini değersizleştirdiler. İşte tüm bu alışverişler dolarla sağlandığı için dolara bağımlı hale geldiler. Peki neden sonsuz sayıda para basılıp herkesin mutlu olması sağlanmıyor? Eğer öyle yapılsaydı paranın değeri hızla azalırdı. Elinizde az sayıda olan şey mi sizin için kıymetlidir yoksa kat kat fazla olan şey mi? İşte aynen bunun gibi. Bir telefon alırken belirli bir para ödersiniz. Yine satarken de belli bir para alırsınız. Eğer dolaşımdaki toplam para mali değeri olan ürünlerin toplam değerinden daha hızlı artarsa daha az olan ürünler kıymetlenir ve değerleri artar. İşte buna enflasyon deniyor. Bunun tam tersi yani para aynı miktarda kalırken üretim artarsa bu da paranın değerini artırır ve malın değerini ucuzlatır. İşte buna da deflasyon deniyor. Peki hangisi daha kötü? Enflasyon cüzdanınızda olan paranın değer kaybedeceği anlamına gelir. Hani yağ ileride değerlenecek diye bugünden koli koli alıp stoklayanlar var ya, bunu enflasyondan korktukları için yapıyorlar. Benzin fiyatının artacağından korkup her gün yarın artabilir diyerek depoları dolduranlar da aynı kervandan. Özetle enflasyon insanlarda korkuya yol açar. Mecburi olarak ürün ve hizmet aldırır. Deflasyon ise bunun tam tersidir. İnsanlar harcamak yerine paralarını saklar. Bu şuna benziyor. Bolluk içinde yaşanan bir yer olduğunu düşünün. Her şeyden bol miktarda var. İstediği zaman istediğini gidip alabilir. Stok yapmaya ihtiyaç duymaz. Ve aldığında da azar azar alır. Nasıl olsa bolca var diye. İşte bu da talep az olduğundan üretimi azaltır ve işsizliği doğurur. Ekonomi gittikçe küçülür. Nihayetinde enflasyon ve deflasyonun ne fazla ne de az olması gerekir. Şu an maalesef Türkiye'de enflasyon artıyor. Türk lirası değer kaybediyor çünkü dolara bağımlı bir ülkeyiz. Arabalar, telefonlar, elektronik eşyalar ve mutfak giderleri birçoğu değerleniyor. Fakat bunun büyük bir sebebi dolara bağımlı olmamızdan kaynaklı. Dolara olan bağlılığımızdan kurtulmanın tek yoluysa üretim ve yapısal reformlar. Peki neden üretilemiyor derseniz, KDV ve ÖTV değerleri bunu zaten açıklıyor. Üretmek yerine dışarıdan mal alıp iki hatta katlarıyla kar ederek satıyorken üretmeye de gerek kalmıyor. Bir araba üretmek yerine bunu imal edip satandan daha fazla kar ediyorken üretmeye zaten gerek duyulmuyor. Beyefendiciğim nedir arabanın fiyatı? 600 bin lira efendim. 20 bin veririm ben. 20 mi? Ya sen karışma kardeşim. 20 diyorum da pazarlık payı olsun. 25'e bağlarım ben bunu. Hadi bağlı. Hadi. Evet. Peki sizce dolara bağımlı olmaktan nasıl kurtulabiliriz? Hepinizden mutlaka bir yorum bekliyor olacağım. Ben Nigma. Görüşmek üzere.